Her halimizde, her davranışımızda Hazreti Ali Efendimiz'e nispet edilen o söz çerçevesinde kalmak lazım. Kün inden nâsi ferden minen nâs. İnsanlar arasında insanlardan bir insan gibi ol. Öyle davran. Yarım adım önde görünerek bir faikiyet, bir üstünlük tavrı sergileme. Hatta seni toplum içinde gördükleri zaman içten saygı duysalar bile belirleyememeliler bence. Bu aynı zamanda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tavrıydı. Malum siyerde Medine-i Münevvere'ye teşriften evvel daha sonra Kuba Mescidi olarak yapılan orada aram buyurmuşlardı. Muhakkak bir istirahat lütfetmişlerdi. O yeri şereflendirmişlerdi. Şimdi kocaman bir cami var. Minareleriyle. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem orada muhakkaten aram buyurduğu için orada hususi mahiyette namaz kılmayı insanlar kendileri için Efendimiz'e saygının gereği görüyorlar. Orada Sevr sultanlığı arkadaşı beraber yan yana oturuyorlardı. Demek ki ciddi bir benzerlik de vardı. Siyer'de bir benzerlik var olduğunu görmedim ben de. Fakat şekil şemail itibariyle herhalde bir benzerlik vardı ki yeni Müslümanlar ısınan ona doğru adım atanlar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin oraya kadar teşrifini tebrik adına gelip orada tebriklerini sunmak istediklerinde bazen yanlışlıkla Hazreti Ebubekir'e gidiyorlardı. O böyle yapıyordu. Demek ki aynen oturduğunuz gibi aynı çizgide oturuyordu. Yarım adım ileride değildi. Faidiyetini ifade edebilecek bir tavır yoktu. Ne kılığında, ne kıyafetinde, ne tavrında, ne davranışında, ne bakışında, ne oturuşunda. Kün inden nâsi ferden minen nas. Bu mevzuda da rehber-i kül, muktedaibi olan o zat bizlere bir örnek, bir misal. Zaten Kur'an diyor, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. İlle de uyacaksanız, iktiza edecekseniz, arkasından gidecekseniz, o, illa o, çünkü o, mirat-ı mücellayı ilahi, mirat-ı Muhammed'den Allah görünür daim. Evet, Cenab-ı Hak o ahlak ile mütehallik eylesin. Bizleri şuna buna faikiyet mülahazasından masum ve mahfuz buyursun. Kadınlar birer şefkat abdesidir. Başta çocuklarına karşı sergiledikleri şefkat, aynı zamanda sizin mesleğinizin de bir esasıdır. Acz-ı faks şevk-ü şükürden sonra tefekkür, tedebbür, teemmül ve sonra da şefkat. Meslekte şefkat adeta imanın 6 rüknü gibi bir şey yani. O da bir rükün. Başkalarına karşı şefkatli olma çok önemli. Kim olursa olsun. Fakat Taife-i Nisa'da bu müzaaf, mükaf şekilde vardır. Başta çocuklarında bunu gösterirler. Hatta rahmi maderdeyken onu gözlerinden adeta esirgerler. Nazarım değer diye yani tir tir titrerler o mevzuda. Dünya kadar meşakkate katlanırlar onun için. Bilmiyoruz biz onu. O dünyayı yaşamadığımızdan dolayı ne ihtimamlar gösterirler o mevzuda. Amanın bir şey olur diye. Sonra dünyaya getirdikleri zaman onları güller gibi koklarlar, öperler, bağırlarına basarlar. Ağlar onlar uykularını terk eder, onu dindirmeye çalışırlar.
O belki hayatının sonuna kadar. Hani işte bunu hepiniz görmüşsünüzdür. Bir babanın, bir annenin, hususiyle annelerin evlatları için nasıl yanıp yakıldıklarını. Onu Kıtmir'de görmüştür yani. Buraya geldiğim defalardan birisinde telefonla beni aradığında sözleri birbirine karıştırdı. Anlayamadım ben ne dediğini. Yakında vefat eden amcam, zannediyorum o da kederden vefat etti. Benden 2 yaş büyüktü. Süt kardeşim de aynı zamanda. Efendim telefonu ona ver dedim. Ne demek istiyorsa o söylesin. Bana diyeceği şeyleri diyecek kadar esasen bir gücü, bir iktidarı yoktu. Şefkatine yenik düşmüştü o zaman. Baba da sever ama fakat annelerin şefkati ayrıdır. Şimdi böyle bir dönemde bir yönüyle kendi evlatlarına, kendi yakınlarına o şefkat hislerini, şefkat potansiyellerini bu defa bir yönüyle diğer kardeşlerine, mümin kardeşlerine kullanma için adeta yarışıyorlar. Burada ben de görüyorum, kermesler yapıyorlar. Yani gelip burada ocaklar tüttürme, üzerinde onun bir yönüyle kebaplar yapma veya işte ekmekten bir şeyler, burmalar yapma, gelen insanlara onları fiyatında veya fiyatının üstünde satarak mazlumun, mağdurun imdadına koşma, muavenet duygusu. Sizler eskiden hizmet adına insanları o hizmete çağırırken himmet diyordunuz. Ve millet de himmet ediyordu. O himmetler santimi zayi olmadan, santimi şahsa gitmeden esasen himmet yoluna gidiyordu. Himmet noktasında gidip temerküz ve tahakkül ediyordu. Onun yerinde okullar yapılıyordu, üniversiteler yapılıyordu. Fakat öyle okullar, öyle üniversiteler ki onlar hem tekkenin vazifesini, fonksiyonunu eda ediyordu, hem caminin fonksiyonunu eda ediyordu, hem de yuvanın fonksiyonunu eda ediyordu. Cehalete karşı savaş ilan etmişti, fakirliği giderme gayreti içindeydi. İhtilaf ve iftiraka karşı kalbi muhabbetle, meveddetle ve şefkatle çarpıyordu. Aslında antiparantez, bunlara karşı ilanı harp etmek, yıkmak, mabetleri yıkmaktan daha büyük bir vebaldir. Onları kapamak, mabetlerin kapısına bir dönemde kilit vurulmuştu. Ondan daha büyük bir cinayettir. Evet, bir zamanlar himmet unvanıyla o türlü şeyler yapılıyordu. Ve hemen hemen dünyanın bütününe Allah'ın izni inayetiyle ulaşıldı. Ve bu yerinde bir şeydi. Aynı zamanda insanlığın iftihar tablosunun işaretlediği bir hususu realize etme demekti. Buyuruyor ki benim adım güneşin doğup battığı her yere ulaşacaktır diyordu. Hedef gösterme şeklinde algılayın bunu. O zaman o hedefi gerçekleştirmek size düşüyor. Gayb bin haberiyle bu meseleyi haber verme şeklinde algılayın. Demek ki o iş olacak. Öyleyse olacak o işi oldurma mevzuunda ne diye küheylanlar gibi şahlanmıyorsunuz? İster meseleye öyle yaklaşın, isterse böyle yaklaşın. Bir dönemde himmet dediler, insanlar bunu yaptılar. Döküldüler, saçıldılar. Ama hiçbir zaman o dökülüp saçılmada kendileri için bir dikili taşlar olmayı düşünmediler. Çünkü hizmet kendini düşünmeme hizmetidir. Ölesiye bir fedakarlıkta bulunma, adanmışlıkta bulunma ama o adanmışlığı bile hissettirmeme hizmetidir. O işe adanmış esasen, o işin kölesi, bendesi, sultanlara köle olmaya tenezzül etmeyen, hükümdarlara bende olmaya tenezzül etmeyen ama namı celili Muhammed'i dört bir yanda şehbal açsın diye hakikata bende olma. Biz bu işe adanmış ruhlarız. Onun dışında da bir şey düşünmüyoruz. Giderken de dünyadan el yuduk hanımız kalmadı diyerek gidecek.
Münkir nekir geldiğinde neyiniz var diye orada. Geriye dönüp baktıklarında bir şeyleri yok. Bunlara sual sormak füzuli diyecekler. Kendilerine çok sualin sorulacağı insanlar akıbetlerini düşünsünler. O da bizi alakadar etmez. Evet. Mezalim zirveye vurmuştur. Onu söylemeye lüzum yok. Yürekler yakıcı esasen. Bütün şefkat duygusunu tetikleyici bir tablo var, bir manzara var. Bu resmi genel olup bitenlerin esas resim mülahazasını sizi iyi ifade ederek ortaya koysanız, Picasso'ya verseniz zannediyorum karşısına dikilen herkes gözyaşlarıyla yetinmeyecek, dize gelecek, başını yere koyacak, hıçkırıklarını seccadeye boşaltacaktır. Tablo odur ama zannediyorum bu mesele benim zavallı ifade tarzımla ifade edilemediğinden dolayı henüz esasen kıvamında bir ifade tarzını bulmuş değil. O iyi bir resmedilseydi, iyi bir tasvir edilseydi zannediyorum insanlık şu ana kadar duyduğu tiksinti ve ürküntünün belki 10 katını duyacak, aynı zamanda nefretle mukabele edecekti. Eşinden koparılan, hapse atılan, çocuklarını kaybeden, onlardan ayrı düşen, Hz. Hacer misali tek başına ıssız bir yerde aile birleşimi bekleyen, Hz. Hacer validemizi Hz. İbrahim oraya götürdüğünde Allah'ın emriyle götürüp koyuyordu. Hacer validemiz de bunu bildiğinden dolayı esasen beni oraya koymasını emreden Allah Celle Celaluhu ben orada zayi etmeyecektir. Onun için mübarek annemiz hiç ümidini yitirmedi yani. Sadece Hazreti İsmail orada bir çocuk olarak ağlayıp ayağını yere vurduğundan dolayı Sefa Merve arası şimdi öyle olmuş. Sefa Merve arası koştu, hep ma dedi durdu. İbranice'de, Aramice'de neydi o? Herhalde onlarda da yine mu meselesine geliyor. Mu su demek, sa'da orman demek. Musa kelimesi esasen su ve orman demek. Herhalde öyle bir şey söyledi. Sefa'dan Merve'ye, Merve'den Sefa'ya koştu. Sonra yavrusunun yanına döndüğünde şefkatle üzerine eğileceği zaman tabanla da su çıkar mı? Oralarda su bir yönüyle sondajlarla ancak çıkarılıyor. Fakat Allah istediğinde Seyyidina Hazreti Musa'nın asasının sert kayaya çarpıldığı zaman 12 gözeden 12 tane gözenin fışkırması, kaynağın fışkırması gibi o mübarek yavru, o yavruya canlarımız kurban olsun. Bir Hazreti İbrahim'in evladı, 2 Hacer validemizin evladı, 3 efendiler efendisinin ceddi emcedi. Efendimiz o mübarek tohumun meyvesi. O mübarek tohumun meyvesi. Tabanını yere vurunca oradan su fışkırıyor. Ve mübarek validemiz bir Allah'ın emri, 2 peygamberin emrine imtisal, 3 gelip bir yere böyle tek bırakılma. Adeta bütün esbab külliye sukut etmesi, nuru tevhid içinde sırrı ahadiyetin zuhuru ve onunla hemen bir suyun fışkırması. Bütün bunları üst üste görünce anamız ciddi bir itminan içinde. Onun için o şimdikiler gibi bir kere esas o ölçüde bir iman derinliği, o ölçüde bir teslimiyet, o ölçüde bir tevekkül, o ölçüde bir tefviz, o ölçüde bir sıka. Ben bu işleri yapanların bunlardan mahrumdur demek istemiyorum. Fakat onun hususiyetini vurgulamak da hakkın hatırı adına önemli diyorum. Annemizin hususi mazhariyetleri vardı. Dolayısıyla ona katlanmıştı. Tek başına ıssız bir yerde ama yine de bir insan, kadın, peygamber hanımı. Ve kendisine nispeten emniyette olsa da bütün elemleri, bugün insanları gözyaşlarıyla paylaşıp kermes gibi vesilelerle imdada koşmaya çalışan
yüz binlerce kadın şefkat kahramanı da olmaları hasebiyle derin acılar yaşıyorlar. Haklı. Cuma günleri zannediyorum bazen pazar günleri de gelip burada da yapıyorlar. Sadece burada değil, dünyanın değişik yerlerinde de yapıyorlar. Eskiden sizin himmet dediğiniz şeye şimdi muavenet, yardım diyorlar. Bu kip olarak, Sart'taki kip olarak esasen karşılıklı yardımlaşma. Siz onlara bu mevzuda maddeten yardımcı oluyorsunuz bir yönüyle. Onlar da dualarıyla sizin ahiretteki emniyetiniz adına esasen dua ediyorlar. Onlar etmeseler bile gören görüyor, bilen biliyor, karar veren veriyor. Dolayısıyla onların ahireti teminat altına alınıyor. Varsın başkaları zulmetsin. Esas kazanılan şey kazanıldıktan sonra birileri kaybediyormuş. Onların o acınacak durumuna bence ettikleri şeylerle mukabelede bulunmamak lazım. Centilmenlikte bulunarak Cenab-ı Hak kalplerine re'fet, şefkat, mülayemet ihsan eylesin. Yüzlerce insan onlardan kaçarak Meriç'te boğuluyor. Onların bir kısım kimseler, erbabı cerait, bir tek kelimeyle bile insanca bir soluk, insanca bir nefes duymadım. İnsanca bir nefese rastlamadım. Böylesine tersliklerin yaşandığı belli bir dönemde bazılarının bu mevzuda muavenette bulunmaları aynı zamanda kaybetmiyorlar. Onlar öyle kaybetmiyor, muavenette bulunuyorlar muhtaç olanlara. Tabi bu arada bir de esasen kanalların tıkanması var. Yani karar veriyorlar, yardımlar nereden geliyor? O damarları tıkamamız lazım, yardımlar da gelmesin. Yani onlar, bilmiyorum öyle diyorlar mı, öyle demiyorlarsa şayet iftira olur. Açından gebersinler onlar. Bize muhtaç olsunlar. Gelsin el etek öpsünler. Beyatta bulunsunlar filan. Bütün bunlara binaen korkunç, öldürücü bir mahrumiyet yaşatması mevzunun arkasında ne var? Allah bilir. Dolayısıyla böylesine bir haddü payan zulme karşı, itisafa karşı, haksızlığa karşı o muavenet duygusuyla şahlanmış validelerimiz adeta cenneti peyliyorlar. İnne Allah eştera minel müminine enfusehum ve emvalehum ve enne lehumul cennet. Bak mukabele. Allah Celle Celaluhu cennet mukabilinde onlar o işi yapıyorlar. Onlar onu veriyorlar. Bir yönüyle küçük bir şey. Fakat dünyadaki durumumuz itibariyle büyük bir şey. Onlar onu veriyorlar. Fakat öyle bir şey kazanıyorlar ki öbür tarafa gittiklerinde yaptıklarını tohum gibi, tane gibi görecekler. Verilen şeyi de Everest tepesi gibi görecekler. Allah Allah, bu bunu nasıl doğurdu diyecekler. Şimdi kim kazanıyor, kim kaybediyor burada? Dolayısıyla bilemediğimiz şekilde insiyaklarla, ihsaslarla, bir yönüyle sevki ilahiyle demek daha uygun. Onlar o hemşirelerimiz, belki erkekler de o mevzu, onlar da esasen herhalde kermesler yapıyorlar. Kermes galiba Latinceden gelmiş bir kelime. Kullanıyoruz biz bunu ama yerleşmiş bayağı, o tanı kurmuş içimize, kullanıyoruz. Ne manaya geldiğini biz de biliyoruz orada. Elimizde ne var ne yok, Allah'ın izni inayetiyle. Ben oraya 5 kuruş vereceksem bence gücüm ona yetiyorsa mutlaka onu vermeliyim. Benim de o kadar muavenetim olmalı. 5 lira verebiliyorsam onu vermeliyim. Bir yerden bir gelirim varsa 5.000 lira vermek gerekiyorsa onu vermeliyim. 10.000 lira gerekiyorsa onu vermeliyim. 100.000 lira gerekiyorsa onu vermeliyim. Nezdü üluhiyette bu neye varır? Varın onu siz hesap edin. Nezdü üluhiyette. Şimdi burada bu bacılarımızın yaptıkları şeyleri de bence değerlendirirken bu espriye bağlı değerlendirmek lazım. Elimizden geldiğince bizim de yapmamız lazım. Bir kere şefkat kahramanları
Şefkat, Cenab-ı Hakk'ın rahmaniyet ve rahimiyetin, mazhariyetin ifadesidir. Bu da dünya ve ukvada Cenab-ı Hakk'ın bütün mahlukatı re'fetiyle, utufetiyle esasen kucaklama tabiri caizse kucaklaması demektir. Himaye etmesi, siyanetine alması demektir. Evvela onlar böyle bir mazhariyetlerini, yüksek mazhariyetlerini sergilemiş oluyorlar. Bunu insanlar görüyor ve gönülleriyle onlara açılıyorlar. Ellerini açıp dua dua onlar için yalvarıyorlar. Allam-ı guyub olan Hazreti Allah görüyor. Meleği âlanın sakinleri de görüyor. Benim gibi cahiller, hatta zil zurna cahiller diyeyim. Kendi kendime tahayyül ediyorum. Tahayyül bakın, el alem yanlış anlamasın bunu. Ben zannediyorum, yani onlar orada böyle içleri dolu, hıçkıra hıçkıra ağlarken, kimisi çocuğu için ağlarken, çocuğu dilini yutmuş, annesi ve babası için hıçkırığı içinde düğümlenen. Bazıları babalar, eşleri için, anneleri babaları için ağlayan insanlar. Ve bu krizli dönemde esasen immün sistemi tamamen çöktüğünden dolayı belli hastalıklara yenik düşen, beyin kanamasından giden, kalbi durup da öyle giden, dünya kadar katl tabirini kullanıyorum. Katledilen insanlar. Bütün bunlar için yürekleri sızlıyor, ağlayıp sızlıyorlar. Bunların boşa gitmeyeceği muhakkak. Nezdü üluhiyette öyle bir kıymete tekabül eder ki, benim burada tasvir edeceğim kıymet öbür tarafta gülünç olur onlara. Meğer ne kadar basit şeylerden bahsetmiş. Meğer bu türlü gayretlere ve cehdlere Cenab-ı Hak neler ihsan ediyormuş. İttakillâhe ve lâ tehkirenne minel ma'rufi şey'a. Allah'tan kork, takva dairesi içine gir, sığın Allah'a. Maruflardan hiçbirini hafife alma. Maruf, Allah'ın emrettiği, senin yapman gerekli olan şey demektir. Şimdi dünyada küçük gibi olabilir bunlar. Ama bugün gücümüz, takatımız ölçüsünde çok ağır şeyler yapılıyor. Elinde, avucunda ne varsa onu veriyor. Olsun Allah kerim, Cenab-ı Hak bana da verir diyor. Evinin anahtarını veriyor. Ve aynı zamanda götürüp kapısının önüne bir şey koyuyor. Kimse görmesin diye aynı zamanda gizlice. Pusula yazıyor. Çok vaka var böyle. Pusula yazıyor. Bunu çok rahatlıkla alabilirsiniz. Ben ihtiyacınızı biliyorum. Şimdi onlar bunu ihtiyaçlarına bile alıyorlar ama fakat bir de onurları var yani. Birilerinin eline muhtaç olduk. Birileri bakmazsa kendimize bakacak durumda değiliz. Bütün bunlar onlarda birer ızdırap haline geliyor. Berikilerde de esasen yardım etme ızdırabı yaşanıyor. Toplu bir ızdırap yaşanıyor. Belki bu ızdırap birkaç milyon insan tarafından yaşanıyor. Çünkü akraba taallukatları var, yakınları var, tanıdıkları insan var. Bugüne kadar iyi dedikleri insan var, toz kondurmadıkları insan var ve toz kondurulacak gibi de değil esasen o insanlar. Ama sen gel gör ki zift püskürtülüyor üzerlerine. Kapkara gösterilmeye çalışıyor, ruhu kara insanlar tarafından. Şimdi bunlar çok hafife alınacak şeyler değil. Dolayısıyla meseleyi biraz nezdü üluhiyetteki kıymetlerine bağlamak lazım. Allah Celle Celaluhu o Ümmü Seleme validemizin böyle talip tarikiyle bahsedilen şeyler hep müzekker kipiyle ifade edildiğinden hep böyle erkeklere inmiş gibi deniyor da talip tariki şudur. Yani bir şeyi diğeriyle beraber zikrederken esas ikisini tesniye şeklinde ifade etme. Bu ille de büyüğün esas alınıp diğerinin ona zammedilmesiyle ifade edilme şeklinde de olmayabilir. Mesela tabii alemden, ay ile güneşten bahsedilirken kamereyn deniyor. Yukarıdaki aşağıdakine tefediliyor. Mesela Hazreti Ebubekir Ömer, Hazreti Ebubekir'e toz kondurmuyor. Ama siyere geçen şekliyle Ömer'eyn deniyor. Ebubekir Ömer'in derecesine indiriliyor. İmam-ı Rabbani mektubatında
Onlar halife derecelerine göre esasen payeleri nezdü üluhiyette öyleydi diyor. Bu Bekru, Ömer'u, Osman'u, Ali. Ama Ömer'eyn deniyor. Böyle olduğu halde fakat bir de mübarek validemiz herhalde o fevkalade iştiyakından dolayı illa yani taife-i nisade olsun diyor ama esasen Allah'ın dediği başka yerlerde başka şeyler de var yani. İşte bir Ashab suresinde innel müslimine vel müslimat vel müminine vel müminat vel kanitine vel kanitat vel sadıkine vel sadıkat vel sabirine vel sabirat vel haşine vel haşat vel mütesaddikine vel mütesaddikat vel saimine vel saimat vel hafzine vel hafzat ve zakine Allah ketine ve zakirat addallahu le mağfireten ve ecen azima. Şimdi böyle hem kadınlar hem de erkekler hem kadınlar hem de erkekler daha farklı yerlerde de esasen zikrediliyor bu mesele. Bir yere münhasır değil. Bu açıdan esasen o mevzuda bir fark yok. Antiparantez bir şey arz edeyim. Farkı zannediyorum farklı devlet yapılarındaki esasen kültürler, militarist düşünceler esasen ortaya koymuş. Şimdi Ayşe validemiz kadınların en afifesi, en sıddikası, en masumesi, en masunesi. Diğerleri de ondan geri değil yani. Hepsi öyle ama o Hazreti Sıddık-ı Ekber'in kızı aynı zamanda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de çok genç yaşında zevcesi. Vahyin sağanak sağanak yağdığı bir yerde, bir zeminde adeta onun altında neşü nema bulan bir fidan, servi haline gelen bir fidan. Ayşe validemiz o. Derken öyle bakmak lazım. Peygamber yuvasında vahiy yağmuruyla, vahiy rahmetiyle neşü nema bulmuş bir fidan. Hazreti Ebu Hüreyre'den sonra en çok hadis rivayet eden, yani dinimizin yarısını kendisinden aldığımız, hususiyle Taife-i Nisa'ya ait meseleleri rivayet eden kadın. Şimdi o kadar erkek sahabe ondan hadis rivayet ediyor ki, Kufe mektebinden kimseler bile Esved İbni Yezid'den alın da Tavus İbni Keysan'a kadar kimseler hadis rivayet ediyorlar. Ama bir maksure arkasında, sonra müminlerin anası, anamız bizim yani, o hususiyeti var. Sonra kimseye düşmüyor onlar, o hususiyetleri var. Ama buna rağmen Kur'an-ı Kerim buyuruyor ki, ya nisa'en nebi lestunne ka'adim minan nisa'in ittakeytunne fe la tahta'ne bil kavli fe yatmellezi fi kalbi marad ve kulne kavlen ma'rufa diyor yani. Bu bir kısım kalbinde marazı olan insanlar bir şey olur diye maksura arkasından esasen konuşuluyor ve bir de sesler ona göre ayarlama gibi terbiyeye dair esas, edebe dair bir şey talim buyuruluyor kendilerine. Bu açıdan kadınların erkeklerden farkı yok. Bazı yerlerde kültürler farklılaştırmış onları. O mübarek validemiz bir dönemde de ata biniyor, Hazreti Ali'ye karşı çıkıyor. Kumandanlık yapıyor. Günümüzde var mı böyle bir şey? Medeni ülkelere bakın, gayrimedeni esasen emekleyen İslam dünyasına bakın. Sürüm sürüm peygamber yolunda yüzüstü giden insanlara bakın. Var mı böyle bir şey? Çok geriyiz bu mevzuda. Dolayısıyla bir yönüyle belki hapse mahkum etmişiz onları. Bu esas bir zannediyorum militarist düşüncenin bir sonucu, bir neticesi. Yoksa buz gibi hayatın içindeler. Ama ne kadar çoluk çocukları var, ev işleri var tabii. Fırsat buldukları ölçüde Allah'ın izni inayetiyle diğer taraftan sizin el attığınız meselelere onlar da el atıyorlar, onlar da sahip çıkıyorlar. Onlar da o mevzuda sizin gibi göğüslerini geriyor, yapılması gerekli olan şeyleri yapıyorlar. Antiparantez arz ettim bunu, evet. Bu açıdan farklılığı biz yapıyoruz. Hatta değişik vesilelerle arz ettiğim gibi esas fitne dendiği zaman bile onlara esasen sizin için bir imtihan unsurudur. Çok defa onda erkekler imtihanı kaybettiklerinden dolayı imtihan kaybettiren bir unsur demek oluyor. Çünkü bu hemlik duygusu insanı dize getiren, insanı sürüm sürüm hale getiren bir şeydir. O da bir yönüyle unsur karşısında oluyor. Ondan dolayı. Yoksa haşa ve kella
Ve fitne olacaksa şayet bence o fitneye burnunu sokan insanlar günümüzde emsali kesiresi var ve siz de onları görüyorsunuz. Vesselam. Geriye dönelim. Yaptıkları şeyler hiçbiri boşa gitmiyor Allah'ın izni inayetiyle. Esasen onlar da tıpkı diğerleri gibi inna Allah iştera minel müminin enfsem ve emvalehum be'ende lemül cennet. Yukatilune şimdi o yok yani. Yücahidune fî sebilillah. Yücahidune fî sebilillah demek lazım. Bir esasatül Kur'aniye filan diyelim. Kur'an'ın temel disiplinleriyle, düsturlarıyla onlarda mücadele ediyorlar. Nefislerine karşı mücadele ediyorlar. Dini mübini İslam'ı neşretme adına mücadele ediyor. Bir araya geliyorlar bir yerde. Yine sohbeti cananla esasen vakit geçiriyorlar. İmanlarını yeniliyorlar. Sizden bu yönleriyle hiçbir farkları yok. Çoluk çocuklarına bakmanın dışında, ev işlerini görmenin dışında sizin işlerinize de omuz veriyor. Allah'ın izni inayetiyle size de yardımcı oluyorlar. Meseleyi dengeli anlamak lazım. Denge sırat-ı müstakim demektir. Ondan kayma ya ifrat olur ya da tefrit olur. Bazıları bu mevzuda ifrata gitmiş, bazıları da tefrite gitmiş. Her ikisi de sırat-ı müstakimden kayma demektir. İhdine sırat-ı müstakim. Allah'ım bizi sırat-ı müstakime hidayet eyle. Onda sabit kademeyle ayağımızı kaydırmam. Evet. Onları ben şahsen çok noktada kendimizden çok yüksek, çok faik görüyorum. Onlar Ayşe validemizin, Hatice validemizin temsilcileridirler. Zaten dua ederken de hiçbir tefrika meydan vermeden nasıl diyoruz? Biz dualarımızda Allahümme ensurna ve ensur ihvanina ve ahavatina ve astıkayna ve sadaikina ve ahibbayna ve ahbabina fi kulli enhâil alem ve fi kulli nevâhil hayat ecmaîn diyor böylece hiç tefrik yapmadan biraz evvelki ayetin mazmununa uygunluk içinde esasen kadın, erkek, bütün kardeş, dost, taraftar, muhip, sempatizan bu işe baş koymuş ne kadar insan varsa hepsini müşterek duada yad ediyoruz. Cenab-ı Hak hepsini ve hepinizi hizmeti imaniye ve Kur'aniye'de peygamber yolunda sabit kadem eylesin. Bu Bekru, Ömer'u, Osman'u, Ali'ler yolunda sabit kadem eylesin. Gerçek Müslümanlık onların yoludur. Ebu Bekir giderken arkada bir dikili taşı yoktu. Ömer giderken bir dikili taşı yoktu. İki süper gücü sağdan izaya getirmişti. İki süper gücü hutbede irad edildiği gibi hem de 10 sene gibi kısa bir zaman içinde. Tank yoktu, top yoktu, uçak yoktu. Gemi yoktu, vesaire yoktu. Var olan katırdı bağışlayın, deveydi, merkuptu. Bunların sırtında sizin bir saatte varacağınız şeyler bir ayda gidiliyordu. Kadınıyla, erkeğiyle bu seferlerin hiçbirinden geriye kalmadılar. Sahabi itiraz ederdi. Yeni Müslüman olmuş, 2 senelik, 3 senelik Müslüman Ebu Süfyan, hanımı Hint, Beni Ümeyye'den, Mekke fethedileceği ana kadar da Allah Resulü'nün can alıcı düşmanlarından. Ama Yermük vakasına iştirak ediyor. Bir an oluyor ki, karşı taraf Müslümanların çadırlarına kadar geliyor. Bu esnada o da kılıcını çekiyor, kocasının yanında, onunla beraber Ebu Süfyan'ın yanında Romalılara karşı savaş ediyor. Ve o savaşı kazanıyorlar, Romalılar kaçıyor, tabana kuvvet. Kadınıyla, erkeğiyle.